Dev yaratık denizaltıyı batırdı. Birinci Dünya Savaşı 1914 ile 1918 arasında gerçekleşen ve o döneme kadar dünyanın gördüğü en geniş çaplı savaşlardan biri olan bir çatışmaydı. Savaş, Avrupa'daki büyük güçler arasındaki gerilimlerin, askeri ittifakların ve emperyalist rekabetin de bir sonucuydu. Dünya savaş tarihi içinde pek çok inanılmaz olay duyulmuş ve kulaktan kulağa yayılarak efsane olmaları sağlanmıştır. Bunların bazısı gerçek, bazısı ise abartılan yanlış görüntülerdir. Ama kimse bunların ne olduğunu tam olarak söyleyemez. İşte bunlar içinde en inanılmaz olan efsanelerden biri de Kaptan Günther Krench yönetimindeki Alman UB-85 denizaltısının bir deniz canavarı tarafından saldırıya uğradığını iddia etmesidir. Deniz tarihi boyunca gemilerin ve denizcilerin aynı şekilde ilgi çekmek için gizemli derin deniz canavarları ve bu tür diğer tuhaflıklar hakkında hikayeleri vardır. Ve doğal olarak bunların çoğu zamanında içkili denizcilerin can sıkıntılarının ve yaratıcılıklarının bir yansıması sayılmıştır. İrlanda denizini Atlantik Okyanusu'na bağlayan Kuzey Kanalı, uzun zamandır İngiltere'nin gemilerini avlamak isteyenlerin uğrak yeri olmuştur. En dar noktasında kanal sadece 12 mil ötededir ve yüzyıllar boyunca Ulster ile Güneybatı İskoçya arasında geçen gemileri hedef alan korsanlar ve denizaltılar için ideal bir darboğaz oluşturur. 30 Nisan 1918'in ilk saatlerinde özellikle ölümcül bir korsan kanalının derinliklerinden gizlice ortaya UB-85 çıktı. Bu avcı bir Alman denizaltısıydı ve korkulan bir denizaltıydı. Önceki 2 hafta boyunca gizli rotasını Almanya'nın Heligoland adasında bıraktığından beri UB-85 İrlanda denizinde devreye geziyordu ve 10 torpidosunu İngiltere'ye ve Amerika'ya Brezilya'dan hayati malzemeler getiren ticaret gemilerine salmak istiyordu. UB-85 1. Dünya Savaşı'nda Alman İmparatorluk Donanması'nda UB-3 tipi bir denizaltıydı. 23 Eylül 1916'da sipariş edilen denizaltı, Bremen'deki A.G. Wehren tersanesinde inşa edildi ve 24 Kasım 1917'de komuta altında görevlendirildi. Komutanı Kaptan Günther Krench'ti. ...29 Nisan 1918'in gecesi Kaptan Günther Krench birkaç subayı eşliğinde seyir kulesinde durdu ve dolunay ışığında dürbünüyle suları taradı. Belki de bu sonunda puan kartına işaret koyup bir gemi batıracağı gün olacaktı. Fakat avına devam etmeden önce UB-85 sancak tarafındaki büyük bir dalgalanma ile sarsıldı. Ardından güverteye müthiş bir ağırlık binerek patlayıcı bir gümbürtü geldi. Kaptan Krench aşağı baktı, şaşkınlık ve dehşetle sudan çıkan ve denizaltının yanından tutunarak tırmanan devasa bir deniz canavarı gördü. Kaptan Krench'in raporunda bu canavarın kocaman sivri dişleri, kafasına yerleştirilmiş iri gözleri vardı dediği bildiriliyor. Koca bir kafası vardı. Ay ışığında parıldayan dişleri görülmekteydi. Nöbetteki her adam canavara yaklaşmadan yan taraflardan ateş etmeye başladı. Ancak dev yaratık ileri silah yuvasını tuttu ve bırakmayı reddetti.
Dev yaratığın ağırlığı o kadar büyüktü ki 730 tonluk denizaltıyı suya indirmeye zorluyordu. Ve kapak hala açıkken denizaltının batması için çok büyük bir risk vardı. Kaptan Cranch bu nedenle mürettebatına ateş etmeye devam etmelerini emretti. Sonunda yaratığın güçlü vücudu çok fazla kurşuna hedef olduğundan artık parçalanmış silah yuvasını bıraktı ve denizin derinliklerine geri döndü. Mürettebat acil tehlikelerden güvende olmasına rağmen kısa süre sonra yaratığın ön güverteye ciddi şekilde zarar verdiği ve denizaltıyı dalış yapamaz hale getirdiği anlaşıldı. Şafak yükselirken UB-85 kanalda devriye gezen İngiliz Kraliyet Donanması'nın birçok gemisi için basit bir av oldu. İngiliz gemi mürettebatının şaşkınlıkları karşısında Almanlar elleri yukarıda güvertede duruyorlardı ve savaşmadan teslim olmaya istekliydiler. Titreyen denizciler gemideyken Kaptan Cranch hikayesini anlattığında Almanların esir alındıkları için neden bu kadar minnettar göründüğü de anlaşıldı. Kraliyet Donanması'na ait Koroopsis'in mürettebatı esirlerine inanıp inanamayacaklarından emin olmasalar bile deniz canavarı ve UB-85'in hikayesi devam etti. Donanmanın denizaltıyı kısa bir süre sonra batırdığı söylendiği için gerçekten açıklanamayan bir güç tarafından saldırıya uğradığını gösterecek hiçbir kanıt da bulunamadı. Ama şimdi neredeyse bir yüzyıl sonra UB-85'in sırları nihayet açığa çıkmış gibi görünüyor. 23 Ekim 2016'da enerji firması Scottish Power tarafından denizaltı kabloları düşen mühendisler, Koroopsis tarafından bildirilen UB-85'in son konumuna yakın bir yerde yatan bir denizaltının enkazını keşfettiklerini açıkladılar. Denizaltının hiçbir fotoğrafı çekilmemiş olsa da dikkat çekici derece net bir sonar görüntüsü kesinlikle yüzeyin 360 fit altında yatan 180 fitlik geminin kusursuz şeklini göstermekteydi. Ne yazık ki görüntü ön güvertenin canavar tarafından Cranch'in tarif ettiği şekilde hasar görüp görmediğini gösterecek kadar tanımlanmamıştı. Alman komutanın iddialarının bariz saçmalık olduğuna inanılmasına rağmen birçok yerli UB-85'in çevrede daha önce görülmüş vahşi bir deniz yılanı tarafından ele geçirilebileceğini iddia etti. Bunlar arasında Loch Ness canavarı için resmi görülme kaydının koruyucusu Gary Champel da vardı. Saldırının gerçekleştiği deniz alanının deniz canavarlarının gözlemlerinin geçmişi olduğunu, bunların Galler'in kuzey kıyısından Liverpool körfezine kadar olan yerde uzandığını belirtmişti. Kaptanın söylediklerinin doğru olabildiğini söyledi. Nestle'nin tuzlu su kuzeninin savaş çabalarına yardım etmede nasıl açıkça yer aldığını görmek harika. Hatta hiç kimseyi öldürmeden hasar vermeyi bile başarmış olabilir dedi. Pek çok kişi Kaptan Cranch ve mürettebatının ifadesini inandırıcı bulmadı. Yenilginin utancı ile bunları söyledikleri, toplu halüsinasyon gördükleri, geminin normal bir arıza yüzünden denize dalamadığı ve daha yüzlerce teori ortaya atıldı. Ama kimse tam olarak gerçeği ortaya koyamadı. Daha da rahatsız edici olan, denizaltının kaptanı tarafından söylendiği iddia edilen kelimeleri içeren herhangi bir orijinal belge, rapor veya gazete haberinin olmamasıydı. Cranch'in kendisi geride çok az iz bıraktı. Mart 1919'da 33 yaşında bilinmeyen nedenlerle öldü. Denizaltı kaptanı olarak kariyeri de böylece hızlıca son buldu. Ve deniz canavarı hikayesinin gerçekliğini öğrenmek de imkansız oldu.
Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.